Kanalımıza tekrar hoş geldiniz değerli dostlar ve Define ve Arkeoloji kanalının kral destekçileri. Bu videomuzda şahsen tanıdığım bir kişinin bana gönderdiği, şahsi yaşadıklarını burada paylaşmamı istediğinden dolayı, siz değerli arkadaşlarımızın da ilgisini çekeceğini düşündüğümden dolayı paylaşmaya karar verdim. Dilerim herkes için keyifli bir video olur. Gizemli Spil Dağı'nın sırrı ve başıma gelen gerçekler. 72 yıllık ömrümde çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Ama hiçbiri Spil Dağı'nın eteklerinde başıma gelenler kadar beni derinden etkilemedi. Size anlatacaklarım belki birçoklarına göre inanılmaz gelecek ama yemin ederim ki her kelimesi gerçek. Ben Eşref. Soyadımı belirtmek istemiyorum burada. Evet, ben bir emekli öğretmen olarak yaşadıklarımı hiçbir süsleme yapmadan olduğu gibi aktaracağım. Bu anlatacak olduğum ve başımdan geçenleri Define ve Arkeoloji YouTube kanalı sahibi olan Göksel kardeşime gönderip mümkünse paylaşmasını ve yaşadığım bu olaylarında hem benim için bir anı olarak, kayıtlı olarak kalması için hem de kimler dinleyecekse onlar için de bir tecrübe olması adına paylaşılmasını istedim ve kabul ediyorum. Her şey 2019 yılının sonbaharında başladı. Manisa'nın eski mahallelerinden birinde, babamdan kalma evimde tek başıma yaşıyordum. Eşimi 5 yıl önce kaybetmiş, çocuklarım ise kendi hayatlarını kurmak için büyük şehirlere göç etmişlerdi. Emekliliğimin tadını çıkarıyor, vaktimin çoğunu kitap okuyarak ve bahçemle ilgilenerek geçiriyordum. Özellikle tarih ve arkeoloji konularına olan merakım beni sürekli yeni araştırmalar yapmaya itiyordu. O gün her zamanki gibi sabah erkenden kalkmış, bahçemdeki zeytin ağaçlarını buduyordum. Komşum Tahsin amca bahçe duvarının üzerinden seslendi. "Eşref hocam, gelir misin bir dakika?" Sesindeki telaş dikkatimi çekmişti. Elimi yüzümü yıkayıp yanına gittim. Tahsin amca eski bir defineci olan yeğeni Kemal'den bahsetti. Kemal, Spil Dağı'nın bilinmeyen bir bölgesinde eski bir Bizans yerleşimine ait olduğunu düşündüğü bazı kalıntılar bulmuştu. Ancak resmi makamlara bildirmekten çekiniyordu. Benim tarih bilgime ve tecrübeme güvendikleri için bu keşfi önce benimle paylaşmak istemişlerdi. Başlangıçta tereddüt ettim. Defineciliğin yasal prosedürleri vardı ve ben emekli bir öğretmen olarak kanunlara aykırı herhangi bir işe karışmak istemiyordum. Ancak Tahsin amca bunun sadece bir keşif gezisi olacağına, herhangi bir kazı ya da define arama faaliyeti yapılmayacağına dair beni ikna etti. Ertesi sabah Şafak'la birlikte yola çıktık. Kemal'in eski model Toros'uyla Spil Dağı'nın az bilinen patikalarında ilerliyorduk. Yanımıza sadece su, biraz kumanya ve fenerlerimizi almıştık. Yaklaşık 2 saatlik zorlu bir sonra arabanın gidemeyeceği bir noktada durduk ve yaya olarak devam ettik. Spil Dağı'nın bu bölgesi turistik rotaların çok dışındaydı. Sık meşe ormanları ve kayalık arazinin arasında dar bir keçi yolunu takip ediyorduk. Öğleye doğru büyük bir kaya kütlesinin önüne geldiğimizde Kemal durdu. "İşte," dedi. "Mağara tam şurada." Kaya kütlesinin yanından dolanıp ilerledik ve gerçekten de sarmaşıklarla kısmen örtülmüş bir mağara girişiyle karşılaştık. Giriş, bir insanın eğilerek geçebileceği yükseklikteydi ve mağaranın bulunduğu yer sanki bir burun gibi yerde ve neredeyse 3 tarafı da dik ve çok yüksek bir uçuruma bakıyordu. Kemal önden girdi. Ben ve Tahsin amca onu takip ettik. Fenerleri yaktığımızda gördüklerim beni şaşkına çevirdi. Bu sıradan bir mağara değildi. Duvarlarında insan eliyle yapılmış olduğu belli olan oyuklar ve işaretler vardı. Mağaranın içi şaşırtıcı derecede genişti ve zemin düzgündü. Ama asıl dikkatimi çeken mağaranın derinliklerinden gelen tuhaf uğultuydu. "Bu sesi daha önce de duydunuz mu?" diye sordum. Kemal başını salladı. "Evet, her gelişimde var. Bazen artıyor, bazen azalıyor. Rüzgardan olduğunu düşünmüştüm ama..."
Mağaranın duvarlarını daha yakından incelemeye başladım. Onca yıllık öğretmenlik hayatımda, tarih derslerinde Anadolu'nun antik uygarlıklarını anlatırken çok araştırma yapmıştım. Duvarlardaki bazı işaretler Bizans döneminden çok daha eskiye, belki de Hitit dönemine kadar uzanıyordu. İlerledikçe mağara daralıyor ve alçalıyordu. Yaklaşık 50 metre kadar içeri girmiştik ki fenerin ışığında parlayan bir şey gördüm. Duvarda, tam göz hizasında, üzeri yeşil bir patina tabakasıyla kaplı metal bir obje vardı. Yaklaşıp daha iyi baktığımda bunun bir çeşit kilit mekanizması olduğunu fark ettim. Bu arada patinanın ne olduğunu da açıklayayım. Zamanla metallerin, taşların ve ahşap gibi objelerin yüzeyinde oluşan doğal bir oksidasyon tabakasıdır. O anda mağaranın derinliklerinden gelen uğultu birden şiddetlendi. Soğuk bir rüzgar yüzümüzü yalayıp geçti. Kemal'in feneri titredi ve söndü. Ardından benim fenerim de Tahsin amcanın eli omzuma yapıştı. "Eşref hocam," dedi titreyen bir sesle. "Galiba buradan çıksak iyi olacak." Ama artık çok geçti. Çünkü metal objeye dokunduğum anda bir mekanizma harekete geçmişti ve ayaklarımızın altındaki zemin kayıyordu. Son hatırladığım, karanlıkta boşluğa düşerken Tahsin amcanın çığlığı oldu. Gözlerimi açtığımda önce nerede olduğumu anlayamadım. Başım zonkluyor, vücudumun her yeri ağrıyordu. Karanlıkta el yordamıyla etrafımı yokladım. Zemin sertti, kayalıktı. Yanımda Tahsin amcanın iniltilerini duydum. "Kemal!" diye seslendim. "Kemal, iyi misin evladım?" Cılız bir ses geldi uzaktan. "İyiyim Eşref amca ama bacağım sıkıştı." Düştüğümüz yer, üst kısımdan sızan hafif bir ışıkla belli belirsiz aydınlanıyordu. Gözlerim karanlığa alıştıkça bulunduğumuz yerin devasa bir yeraltı salonuna benzediğini fark ettim. Tahsin amcaya döndüm. "Fenerin duruyor mu?" Tahsin amca cebinden fenerini çıkardı. Şans eseri kırılmamıştı. Işığı yaktığımızda gördüklerimiz karşısında dona kaldık. Düştüğümüz yer, insan eliyle oyulmuş dev bir yeraltı salonuydu. Duvarlar işlenmişti ve her yerde tuhaf sembollerle dolu yazıtlar vardı. Ama asıl şaşırtıcı olan, salonun ortasındaki devasa taş yapıydı. Kemal'in yanına gittik. Neyse ki durumu ciddi değildi. Sadece bacağı birkaç taş parçasının arasına sıkışmıştı. Onu kurtardıktan sonra bulunduğumuz yeri daha detaylı incelemeye başladık. Taş yapı bir çeşit sunağı andırıyordu. Üzerinde zamanla kararmış metal objeler ve çeşitli boyutlarda kaplar vardı. "Burası bir tapınak olmalı," dedim. "Hem de çok eski bir tapınak. Bu yazıtlar, bunlar Hitit hiyerogliflerine benziyor ama biraz farklı." Onca yıllık öğretmenlik hayatımda Anadolu'nun antik uygarlıklarını araştırırken böyle yazıtlar görmüştüm ama bunlar alışılmışın dışındaydı. Sunağın etrafını dolaşırken zeminde dikkatimi çeken bir şey oldu. Düzenli aralıklarla yerleştirilmiş metal halkalar vardı. Bu halkalar sunağın etrafında tam bir daire oluşturacak şekilde dizilmişti. Daha da ilginci, halkaların her birinin yanında farklı semboller kazınmıştı. "Bunlar bir çeşit kilit sistemi olabilir," dedi Kemal. "Defineciler arasında böyle sistemlerden bahsedilir. Eski uygarlıklar, değerli eşyalarını korumak için karmaşık mekanizmalar kullanırlarmış." Tam o sırada, yeraltı salonunun derinliklerinden o tuhaf uğultu tekrar gelmeye başladı. Bu sefer daha güçlü, daha belirgindi. Ses, adeta bir kalp atışı gibi ritim tutuyordu. Sanki dev bir kalp atıyordu yer altında. "Bu normal değil," dedi Tahsin amca sesi titreyerek. "Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Ama düştüğümüz delik çok yüksekteydi ve tırmanmamız imkansızdı." Uğultu giderek şiddetlendi. Fenerin ışığında sunağın üzerindeki metal objelerden birinin titreştiğini gördüm. Yaklaşıp baktığımda bunun antik bir anahtar olduğunu fark ettim. Üzerinde
zemindeki halkaların yanındaki sembollere benzer işaretler vardı. "Galiba anlıyorum," dedim. "Bu bir şifre. Zemindeki halkalara bu anahtarı belirli bir sırayla yerleştirmemiz gerekiyor. Ama hangi sırayla? Yanlış bir hamle, belki de daha kötü sonuçlar doğurabilirdi." Sunağın üzerindeki yazıtları daha dikkatli incelemeye başladım. O kadar yıldır tarih öğretmenliği yapmış biri olarak, antik yazıtları çözümleme konusunda bir miktar tecrübem vardı. Yazıtların bir kısmı silinmişti ama okunabilen bölümler bize bir ipucu verebilirdi. "Bakın," dedim. "Burada bir şey yazıyor. Güneşin doğuşundan batışına, ayın yükselişinden inişine." Tam o anda yeraltı salonunun duvarlarındaki semboller hafifçe parlamaya başladı. Fosforlu bir maddeyle çizilmiş gibiydiler. Ve hepsi belli bir yönü işaret ediyordu. Ve oraya nereden doğduğunu tam olarak göremediğim ama uçurumun olduğu kısımdaki mağaranın bazı yerlerinden özellikle açılan, o deliklerden içeriye doğduğunu sandığım ve günün belirli bir saatinde oluşan, güneşin ışınlarının içeriye ve özellikle o işaretin ilk sırada duranının üzerine yansıdığı anda oluyordu. Ve her geçen belirli zamanlardaki güneşin yerinin değişmesinden dolayı, ışınlarının da mağaranın içinde zemine yerleştirilmiş olan metal halka ve oradaki anahtarların üzerine sanki sırasını belirtiyormuş gibi hepsinin üzerine belirli aralıklarla doğuyordu. Ama bunların hangisinin ilk sırada ve hangisinin daha sonraki sıralarda olduklarını görmek için güneş ışığını beklememiz gerekliydi. Eski insanlar hem zamanı hem de güneşin ışınlarını kullanarak bir düzenek hazırlamışlardı. "İşte bu," diye bağırdım heyecanla. "Güneşin hareketini takip eden bir sistem. Anahtarı, güneşin günlük yörüngesini takip eden sırayla yerleştirmeliyiz." Ama tam harekete geçecekken, salonun bir köşesinden gelen tıkırtı sesi hepimizi dondurdu. Feneri o yöne çevirdiğimizde, karanlıkta parlayan bir çift gözle karşılaştık. Karanlıkta parlayan gözler bize doğru yaklaşırken, hepimizin kalbi duracak gibi oldu. Belki burada uygun olmayacak ama her şeyi olduğu gibi anlatmak istiyorum. O yüzden o parlayan gözleri gördüğümde o korkudan istem dışı, farkında bile olmadan üzerimi ıslatabilmişim. O anki korkuyu tarif edecek kelimeleri burada bulamıyorum. Ama anlaşıldığını düşünüyorum. Fener ışığında nihayet ne olduğunu gördük. Bu bir köpekti. Hem de oldukça büyük bir çoban köpeği. Hayvan bize doğru gelirken arkasından bir ses duyuldu. "Karabaş, dur!" İnsan sesini duyunca daha da şaşırdım. Çünkü kim olabilirdi buradaki o sesin sahibi, hele bir de böyle bir zamanda ve böyle bir yerde? Sesin geldiği yönden yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde eskimiş bir ceket ve başında yıpranmış bir kasket vardı. Elindeki gaz lambasını bize doğru tuttu. "Kimsiniz siz? Buraya nasıl girdiniz?" diye sordu. Sesi hem meraklı hem de tedirgindi. "Ben Eşref," dedim. "Yukarıdaki mağarayı incelerken bir kazayla buraya düştük." Diğerlerini de tanıttım. Yaşlı adam bizi süzdükten sonra "Ben Dursun," dedi. "Buranın bekçisiyim desem yeridir," dedi. Ve üzerime korkudan kaçırdığımı görmüş olmalı ki, "Korkmayın, burası benim evim sayılır. Buranın her yerini adım adım bilirim," dedi. Ve kendisinin zamanında ülkemizden göç etmek zorunda kalan Ermeni azınlıklarından olan bir ailenin oğlu olduğunu ve oradaki halk ile pek arasının olmadığını ve o yüzden bu mağaranın da bir nevi evi gibi olduğunu ve hep burada yaşamaya başladığını söyledi. Ben de kendisine burada ne olduğunu hiç merak etmedin mi dedim bu zamana kadar. O da bana neden merak edeyim ki? Halime baksana. Ne kadar daha yaşarım kim bilir. Çok yaşlıyım. Ve kim şimdiye dek bu dünyadan göçerken yanında bir şeyler alıp götürmüş ki? O yüzden benim merak ettiğim tek şey, yarın bu hayata gözlerimi açabilecek miyim yoksa açamayacak mıyım? İşte bundan başka hiçbir şeyi merak etmiyorum diye cevap verdi bana. Dursun'un anlattığına göre bu yeraltı tapınağının varlığını yıllardır biliyordu.
Gençliğinde çobanlık yaparken keşfetmiş ve o günden beri burayı koruyordu. "Defineciler gelmesin diye gizli tuttum hep," dedi. "Ama siz öğretmensiniz, tarihçisiniz, kültürlü anlayışlı insanlarsınız, sizden zarar gelmez," dedi. "Ve belki de zamanı gelmiştir artık," dedi. Bize tapınağın başka bölümlerini de gösterdi. Ana salondan açılan 3 koridor vardı. Her biri farklı odalara açılıyordu. Dursun'un gaz lambasının ışığında gördüklerimiz inanılmazdı. Duvarlar baştan aşağı kabartmalarla kaplıydı. Bazı odalarda hala sağlam kalmış seramikler, metal eşyalar vardı. "Bu tapınak," dedi Dursun, "bizim bildiğimizden çok daha eski. Dedem derdi ki, burada eski zamanlarda çok güçlü bir medeniyet yaşarmış. Öyle güçlüymüşler ki dağları bile oymuşlar. Ama sonra bir lanet yüzünden birdenbire yok olup gitmişler." "Nasıl bir lanetmiş bu?" diye sordu Tahsin amca, sesi titreyerek. Dursun derin bir nefes aldı. "Rivayet odur ki, bu tapınağın rahipleri çok değerli bir hazineyi korumakla görevliymiş. Ama bu hazine altın, gümüş gibi şeyler değilmiş. Çok daha kıymetli bir şeymiş. Öyle ki, kötü niyetli insanların eline geçerse, dünyayı bile yakabilirmiş, altını üstüne getirebilirmiş." "Peki ne olmuş bu hazineye?" diye sordum. Dursun başını 2 yana salladı. "Kimse bilmiyor. Ama şu sunağın üzerindeki yazıtlarda bir şeyler yazıyor. Ben okuma yazma bilmem. Ama siz çözersiniz belki." Sunağa geri döndük. Şimdi Dursun'un gaz lambasının daha güçlü ışığında yazıtları daha net görebiliyordum. Metni okuyabildiğim kadarıyla okumaya başladım. "Güneşin doğduğu yerden battığı yere, ayın yükselişinden inişine kadar olan kutsal döngüde 7 anahtarın 7 kilidi açar. Ama dikkat et yolcu, yanlış sıra ölüm getirir. Güneş tanrısının yolunu takip et. Çünkü o tek gerçek rehberdir," diye yazıyordu. Tam o sırada yer altından gelen uğultu yeniden başladı. Bu sefer öyle güçlüydü ki, sanki küçük taş parçaları tavandan dökülmeye başladı. Veya korkudan bize öyle geldi ama çok güçlüydü. Dursun telaşla, "Bu ses son zamanlarda giderek sıklaşıyor," dedi. "Sanki bir şey uyanıyor gibi." Karabaş huzursuzca havlamaya başladı. Sunağın üzerindeki metal objeler titreşiyor. Zemindeki halkalar hafifçe parlıyordu. Ve sonra duvarlardan gelen o fosforlu ışık belli bir düzende sanki yanıp sönmeye başladı. Parlaklıkları sanki belirginleşip soluyormuşçasına bir hale geldiler. "Bu bir işaret," dedim heyecanla. "Tapınak bize bir şey anlatmaya çalışıyor." Yazıtları ve duvarlardaki işaretleri daha dikkatli incelemeye başladım. Onca yıllık öğretmenlik hayatımda öğrendiğim her şeyi kullanarak bu gizemi çözmeye çalışıyordum. Ve sonra birden her şey netleşti sanki. Onca yıllık tarih ve arkeoloji bilgim benim burada işime yaramıştı. Duvarlar boyunca uzanan semboller aslında bir takvimdi. Güneşin yıl boyunca izlediği yolu gösteriyordu. Ve zemindeki halkalar, onlar da yılın belirli zamanlarını temsil ediyordu. "Buldum," diye bağırdım. "Anahtarı hangi sırayla yerleştireceğimizi biliyorum. Ama..." Tam o anda tapınağın derinliklerinden gelen uğultu öyle bir şiddetlendi ki hepimiz kulaklarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ve ardından 3. koridordan hiçbirimizin daha önce duymadığı bir ses geldi. 3. koridordan gelen ses insan sesine benziyordu ama bir yandan da çok farklıydı. Sanki binlerce yıllık bir uykudan uyanmış gibi, boğuk ve derinden geliyordu. Karabaş havlamayı kesmiş, kulaklarını dikmiş, sanki kışın çok üşümüş gibi titrek titrek sesin geldiği yöne bakıyordu. "40 yıldır buradayım," dedi Dursun titreyen bir sesle. "Ama böyle bir şey hiç duymamıştım. Hepimiz donmuş gibi duruyorduk." Ses giderek yaklaşıyordu ve şimdi daha net duyuluyordu. Bir şeyler söylüyordu ama hiçbirimiz anlayamıyorduk. Bu eski Hititçe," dedim birden.
Yıllar önce üniversitede bir arkadaşımdan öğrendiğim birkaç kelimeyi hatırlamıştım. Bizi çağırıyor. Kemal geriye doğru bir adım attı. Hocam, buradan çıkalım. Bu iş tehlikeli bir hal almaya başladı. Ama Tahsin amca ve Dursun da benim gibi adeta hipnotize olmuş gibi sesin geldiği yöne doğru ilerliyordu. 3. koridora girdiğimizde duvarların üzerindeki kabartmalar canlanmış gibiydi. Gaz lambasının ışığında figürler sanki hareket ediyordu. Savaşçılar, rahipler, tanrılar, hepsi bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibiydi. Koridor bizi dev bir kapının önüne getirdi. Kapı, üzerinde 7 farklı kilit mekanizması olan siyah bir metalden yapılmıştı. Ses, bu kapının ardından geliyordu. Ve şimdi daha net duyabiliyordum ne dediğini. Zaman geldi. Sır artık saklanamaz. Dünya hazır olmalı. Sunaktaki yazıtları hatırladım. 7 anahtar, 7 kilit. Cebimden az önce sunaktan aldığım anahtarı çıkardım. Diğerleri endişeyle beni izliyordu. "Eşref hocam," dedi Tahsin amca. "Emin misiniz?" "Ya bir tuzaksa?" Başımı 2 yana salladım. "Bilmiyorum Tahsin amca. Ama içimde bir ses bunu yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu tapınak bizi seçti." Ben de tam kapıların önündeki geniş ve farklı ve parlak yüzeyli taşların üzerindeydim. Tam o anda kapının üzerindeki kilit mekanizmalarından biri kendiliğinden döndü. Ardından bir diğeri, sanki kapı kendi kendini açmaya başlamıştı. Ses artık o kadar güçlüydü ki kulaklarımız uğulduyordu. Ve sonra son kilit de döndüğünde kapı ağır ağır açılmaya başladı. Arkasında hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir manzara vardı. Gözlerimizin önünde binlerce yıllık bir sır açığa çıkmak üzereydi. Kapının ardında duvarları parlak kristallerle kaplı devasa bir oda uzanıyordu. Odanın ortasında yerden tavana kadar yükselen bir sütun vardı. Sütunun içinde mavimsi bir ışık gibi ama sanki yoğun bir duman gibi parlayan bir şey duruyordu. O şey bize bakıyordu. "Hoş geldiniz," dedi ses şimdi. Nasıl anlayabildiğimizi, hatta ne veya nasıl bir dil olduğunu bile bilmediğimiz bir dilde konuşarak. "Sizi çok bekledik," dedi. Dursun'un gaz lambası, bizim korkudan titrediğimizden midir bilmiyorum, oda titreşti ve söndü. Ama artık ışığa ihtiyacımız yoktu. Çünkü sütundan yayılan mavi ışık tüm odayı aydınlatıyordu. Ve o ışığın içinde insanlık tarihini değiştirecek bir gerçek bizi bekliyordu. Sütunun içindeki varlık insan formundaydı ama aynı zamanda çok farklıydı. Bedeni yarı saydam, mavi bir ışıkla parlıyordu. Gözleri, içlerinde yıldızlar dans ediyormuş gibi derinliklere sahipti. "Ben Arinna'nın son muhafızıyım," dedi varlık. 10.000 yıl önce medeniyetimiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında kendimizi bu tapınağa kapattık. Bilgimizi ve teknolojimizi korumak için hepimiz şaşkınlık içinde dinliyorduk. Arinna, Hititlerin güneş tanrıçasıydı. Ama bu varlığın anlattıkları bildiğimiz tarihten çok daha eskilere uzanıyordu. "Sizin Hititler dediğiniz medeniyet," diye devam etti, "bizim son temsilcilerimizdi. Onlara bilgimizin bir kısmını verdik. Ama asıl sırrımızı insanlık hazır olana kadar sakladık." Varlık elini uzattı ve havada 3 boyutlu görüntüler belirmeye başladı. İnanılmaz teknolojiler, muhteşem şehirler, uzaya uzanan kuleler. Hepsi 10.000 yıl önce var olmuş ve sonra kaybolmuş bir medeniyete aitti. "Ama neden?" diye sordum. "Neden kendinizi sakladınız?" "Çünkü güç, sorumluluk gerektirir," dedi varlık. "İnsanlık henüz hazır değildi. Şimdi belki hazırsınız ya da en azından hazır olma yolundasınız." Sütunun içinden küçük, kristal bir küre çıktı ve havada süzülerek bana doğru geldi. Bu küre tüm bilgimizi içeriyor. Ama dikkat edin, bu bilgi bir lütuf olduğu kadar bir sınavdır da.
İnsanlık bunu nasıl kullanacağını seçmeli. Titreyen ellerimle küreyi aldım. Yüzeyi sıcaktı ve hafif bir titreşim yayıyordu. İçinde binlerce yıllık bir medeniyetin tüm sırları saklıydı. "Peki ya siz?" diye sordu Tahsin amca. "Siz ne olacaksınız?" Varlık gülümsedi. Bu öyle bir gülümsemeydi ki hepimizin içini ısıttı. "Benim görevim sona erdi. Artık dinlenme vakti." Sütundaki mavi ışık yavaşça solmaya başladı. Varlığın bedeni şeffaflaşıyor, adeta havaya karışıyordu. Son sözleri hala kulaklarımda çınlıyor. "Bilgelikle kullanın. Ve unutmayın, siz sadece bu gezegenin değil, tüm evrenin bir parçasısınız." Varlık tamamen kaybolduğunda, kristal küre elimde hafifçe ısındı ve içinden altın renginde bir ışık yayılmaya başladı. Spil Dağı'nın derinliklerinde binlerce yıllık bir sır sona ermiş, yeni bir dönem başlamıştı. Dışarı çıktığımızda güneş batmak üzereydi. Elimdeki küreye baktım. İnsanlığın kaderi artık değişecekti. Ama nasıl? Bu sorunun cevabını zaman gösterecekti. Manisa'ya dönerken arkamda bıraktığım tapınağın girişi kendiliğinden kapanmaya başladı. Kayalar birleşti ve sanki orada hiç açıklık olmamış gibi düzleşti. Ama artık hepimiz biliyorduk ki Spil Dağı sıradan bir dağ değildi. O, 10.000 yıllık bir medeniyetin son mesajını saklayan bir zaman kapsülüydü. Ve şimdi bu mesaj insanlığın ellerindeydi